Arkadaşlar selamünaleyküm. Uzun zamandan beri aslında bu videoyu çekmek istiyorum. Ama bu motorda ve böyle bir arızadan bugüne kadar henüz denk gelmedim. Yani YouTube kanalımı açtığımdan bu yana henüz denk gelmedim. Belki de geldiysem de unutmuş olabilirim. Şimdi önümde görmüş olduğunuz bir adet BS motor. Şöyle yağ kapağını açtığımda arkadaşlar görüyorsunuz. Yağı leş gibi. Bu araba Ankara'dan bize geliyor. Buraya gelene kadar yaklaşık yolda 3-4 kere yağ lambası yakıyor. Fakat Ankara'dan çıkmadan önce şöyle göstereyim. Yani adamlar kaliteli filtre kullanmış ki içindeki yağ da eminim ki kalitelidir. Kaliteli bir yağ bakımı yapıyor. Fakat buraya gelene kadar 3 kere 4 kere yağ lambası yanıyor. Bu neden kaynaklanıyor? Bunu sizlere bu videonun içerisinde göstereceğim. Belki sizlerin de BS'de veya başka bir motorda söndüremediğiniz bir yağ lambası vardır. Ve bu video ile birlikte sizler de arızanızı kendiniz bulmuşsunuzdur. Ve aynı zamanda çekemedim, test ettim. Keşke çekmiş olsaydım ki kaçırıyoruz böyle şeyleri. Bana çünkü söylüyorsunuz hep çek usta ama yani işi yaparken, işe odaklanırken o ara hem çekim hem odaklanma biraz zor oluyor. Benim kameramana ihtiyacım var. Bir de kamerayı çok salladığımı söylüyorsunuz. Arkadaşlar ben Blu-ray film çekmiyorum. Ben hala bir tamirciyim, unutmayın. Editi de ben yapıyorum. Çekimi de ben yapıyorum. Bunu sakın unutmayın yorum yaparken. Arabanın harareti ciddi anlamda düşüyor. Bayağı bir düşüyor. Bunun termostatını da çıkartacağım. Ya kalmışım kalmamışım bunu sizlerle paylaşacağım. Kış geldi, kış videosunu paylaşacağım sizinle. Diyeceksiniz ki abi geldi ama olsun. Geç olsun güç olmasın. Önümüzdeki seneninkini daha erken paylaşırız. Evet, seslerimiz gitmiş olabilir ama hala işimizdeyiz. Ciddi anlamda soğuk var burada. Şu an kar gözükmese bile hemen şöyle göstereyim. Kar yağmasa bile tepelere yağan kar, Karadeniz'deki dağlara yağan kar ciddi anlamda bize soğuk hissettiriyor. 4 derece 3 derece sıcaklık var. Belki doğu tarafında eksilere düşmüştür. Dışarıda çalışan, işte atölyesinde çalışan, kapalı alanda çalışamayan arkadaşlarımıza buradan Allah kolaylıklar diliyoruz. Allah kolaylıklar versin. Çünkü saha hiçbir zaman dört duvar gibi olmuyor. Saha hiçbir zaman soba gibi olmuyor arkadaşlar. İster istemez insanlarda bedenen yıpranma bırakıyor belli bir süre sonra. Bunu sahada çalışan arkadaşlarımız daha iyi bilir. Şimdi arabamızı dinlenmeye bıraktık. Biraz altı sulu susun aksın. Ondan sonra lifte alacağız. Yüksek ihtimalle yağını boşaltacağız. O ara size oralardan bir ufak kesikler alırım. Ve sonrasında karteli açacağız. Ve aynı zamanda termostatı sökeceğiz. Ve bunu sizlerle paylaşacağız. Hadi bakalım bu arabanın yağ lambası sorununu halledebilecek miyiz? Bu arada yağ lambası sorununu şu anda sizlere gösteremiyorum. Gösteremememin sebebi yağ basıncı gayet iyi. Yani bu sık yaşadığınız bir yağ lambası ikazı değil. Bunun altını çizerek söylüyorum. Buraya Ankara'dan gelene kadar 3 kere yaşanmış ve biz bunu çözmeye çalışıp araştırıyoruz. Bu yağ müşürü vesaire de olmuş olabilir. Fakat biz kartelden şüphelendiğimiz için karteli açacağım ve bunu da sizlere göstereceğim. Aynı şekilde yağ müşürünün de normalde kartel eğer tıkalıysa ki şöyle yapalım, karteli açalım, sonrasında sizinle görüşelim. Bakalım kartelden neler çıkacak. Şimdi karteli açtık. Bakın motorun iç kısmını sizlere şöyle göstereyim. Nasıl katran bağlamış. Şuradan bir tornavida alayım. Bakın. Orijinal olması gereken. Şimdi buradan süzgeçten ne kadar yağ gelse de bunun içi tıkalı. Al onu yavrum. Süzgecin içi. Bakın şöyle göstereyim. Bunu yüksek ihtimalle temizleyeceğiz. Eğer temizleme kurtarmazsa bunu değiştireceğiz. Ama biz elimizden geldiği kadar temizleyeceğiz. Şimdi buradaki bu kurum ister istemez yağ basıncını düşürüyor. Yağ basıncını düşürdüğü için hemen şurada olan bakın yağ filtresi ve zaten büyük bu. Bunu doldurması için bayağı bir basınca ihtiyacı var. Şuradaki yağ müşürüne direkt ikaz verdiriyor bu basınç düşmesi. Bu da ister istemez belli bir süre sonra ana yatak, kol yatak vesaire bunlar da iz bırakıyor. Ve
En önemlisi de sekmanlarda iz bırakıyor. Bu motorlar 250-300 bin kilometreye geldi mi yağ eksiltmeye başlıyor arkadaşlar. Yani biz Passat'larda çiçek gibi kaportası olan, motoru çiçek gibi olan, ki bu arabanın maşallah var, herhangi bir yağ kaçağı vesaire de gördüğünüz üzere yok. Ama bu temizlikler olmadığı sürece bu motor 300 binde neredeyse 1000 kilometreye 1 litre yağ eksiltmeye meyilli olacak. Eski amcalarımız bilir. Tarlada traktör yapan amcalarımız bilir. Motor yağını değiştirmeden önce 1 litre 2 litre mazot atıp motor yağının içini güzelce temizlerlerdi. Tabi o traktörlerde bu sorun yaratmaz ama bu araçlarda kullanmanız gereken bir ürün var. Ne? O da şu. Yani nereden bakarsanız biz şimdi bu motora yüksek ihtimalle bundan koyacağız ve temizlik yapacağız. Ya da belki şu anda yağını değiştireceğim. Ama 2000-3000 kilometre sonra yağ değiştirmesini isteyeceğim. Kartelin içini şöyle göstereyim size. Yani motorda kebap pişirmişçesine kurum yapmış ciddi anlamda. Bu kömür kurumu gibi bir şey. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu yüzden araçta yağlanması yanıyor. Hemen şöyle sekmanları da buradan bakın. Şöyle göstereyim size. Pistonun iç kısmında nasıl renginin değiştiğini zaten görüyorsunuz. Ve ister istemez bu yağ ile birlikte çalışan motor belli bir süre sonra gömlekleri aşındıracak. Yağ yakmanın sebebi de bu. Ve sadece bu değil. Bu şekilde çıkan motorlarda eğer yağ yakıyorsa yağ pompasını da değiştirmek zorundayız. Çünkü yağ pompasının içi de şöyle göstereyim mesela. Bakın şurada hafiften çizikler var, görüyor musunuz? Bunlar yağlamayı düzgün yapamadığı için. Ne oluyor? Eksantrik, yağ pompası vesaire motor yapılırken bunlar değiştiriyor. Bunlar da ister istemez motor yapılırkenki fiyatı etkiliyor. Yani maddi yönden size zararı var. Bu şekilde bir zararı ortadan kaldırmak için arkadaşlar mutlaka bu motor temizliğini yaptırın. Ve yağlanması yanan aracınızı bu şekilde kullanmayın. Diyeceksiniz ki bunu normal içini açmadan yapsak nasıl olur? Şimdi bu süzgeci içini açmadan temizleme şansınız çok zor arkadaşlar. Çünkü çekecektir. Ve belli bir süre sonra, ki ben bu arabaya tavsiyem odur, 2 sene sonra tekrar bu süzgecin sökülüp temizlenmesi lazım. Ve bu 2 senede nereden bakarsanız 5-6 binde bir yağ değiştirse bu motor normale döner. Şimdi bizim bazen müşterilerimiz geliyor, diyor ki ya abi ucuz yağ yok mu? Niye mesela Shell kullanıyorsunuz? Biz niye Shell kullanıyoruz Sinan abi? Baz yağ kullandığı için değil mi? Evet. Ne yapıyor? Bu şekilde kurum yapmıyor diye. Bu yüzden arkadaşlar kullandığınız yağın hani fiyatı önemli değil. Motorda size nasıl bir verim vereceği önemli. Bu motor inanın bana yıkandıktan sonra ve temiz bir yağ konulduktan sonra daha sessiz, daha titreşimsiz çalışacak. Şimdi buraları elimizden geldiği kadar temizleyeceğiz. Şu karteli son halini sizlere göstereceğim. Ve aynı zamanda bakın mesela bizim genelde VAK grubunda şöyle göstereyim, seviye sensörü var. Buralar normalde bu şekilde olma şansı yok. Ben böyle elimle siliyorum, çıkartamıyorum da bunu Sinan Ustam bize bir benzin alırsa güzel bir şekilde temizlemeyi düşünüyorum. Fıstık gibi de çıkartacağım. Bakın yağ seviye sensörü bu kurumla birlikte bozulacak. Bu yağ seviye sensörünün şu anki duruma göre piyasa değeri ortalama 600 ile başlayıp aracına göre değişkenlik sağlıyor. Nereden bakarsanız 2,5-3 bin liraya kadar çıkıyor. Bu aracına göre değişiyor. Tabii motor koduna göre. Şu an BS'den bahsediyoruz ve yağlanmasının yanma sebebini de umarım açıklamış oluruz. Neyse, buraları bir temizleyelim. Aradaki farkı görmek için gerçekten zaten videonun ilerleyen kısmını sizler de şaşıracaksınız. Hadi bismillah diyoruz, işe koyuluyoruz ve birazdan videoya devam ediyoruz. Evet, yağ pompa süzgecini kurtaramadık. Mecburen değiştirdik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Elimizden geldiği kadar temizliğini gerçekleştirdik. Sinan Ustam şu an silikonunu çekiyor. Şunlar çıkmadı. Girebildiğimiz yere kadar girdik arkadaşlar. Geri kalanını da kimyasal sökecek. Siz de bizim gibi yapabilirsiniz. Eski yağını kullanacağız çünkü daha 1000 kilometre olmadı. Yaklaşık 450 kilometre kullanıldı. Eski yağını doldurup engine flash atıp yani motor temizleyicisini atıp çalıştıracağız ve yaklaşık 90 dereceye gelene kadar araç bekleyeceğiz. Çünkü sıcakta daha güzel bir şekilde çözeceğine eminim. 20 dakika çalıştırdıktan sonra tekrar yağını boşaltıp yeni yağını doldurup bu sefer filtreyi de değiştirip arkadaşlar aracı göndereceğiz. Yüksek ihtimalle sizlerin de araçları bu şekilde olabilir.
Eğer sık sık yağ lambası yanıyorsa, yağ lambası yanmıyorsa bile yani nereden bakarsanız 200.000 kilometre kullandıysanız, özellikle de BS motor kullanıyorsanız, 1.6 düz motor, bu işlemi mutlaka yaptırmanızda fayda var. Açtığınızda kendi gözünüzde zaten görüyorsunuz. Yağ bakımına gittiğinde rica edip karteli açtırabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlemi yaptırabilirsiniz. Şimdi takalım, toplayalım. Kartelimizi yerine takacağız. Toplayalım. Ondan sonracığıma yağ katkısını attıktan sonra, çalıştırdıktan sonra yağı boşaltırken size tekrar rengini göstereceğim. Evet, biraz kirli şu anda yağım ama yüksek ihtimalle daha böyle sıvımsı tarzında, daha böyle kükürtü, buralardaki lekeleri çözmüş olacaktır. Ama bu tabii ki de bizim yaptığımız ilk motor temizleme ile alakalı değil. Daha sonrasında erken zamanda daha sık bir şekilde yağ değiştirmeyle motoru daha temiz bir hale getirecektir arkadaşlar. Bismillah deyip işe koyulalım ve karteli yerine takalım. Motora kliğini de attık. Aynı zamanda termostatı da değiştirdik. Hemen şurada termostat. Yerini göstereyim. Kaç derece o? Termostat 90 mı? Hemen şöyle termostatı da göstereyim sizlere. Açık kalıyordu, ısıtmıyordu araba. Bir de şu kapağı açtığımızda bakın böyle bir yağ lokurtusu gelmiyordu. Bak şu anda temizliyor yağı. Buraya kadar yağ gelmiyordu. Normal biz arabayı çalıştırdığımızda, ilk geldiğimizde şu an yağ atıyor mesela. Gayet güzel. Yani yaptığımız iş yerini buluyor. Şimdi çalıştıracağım. Birazdan kapıyı açacağım ve eski yağı boşaltıp yenisini dolduracağız. Arabayı bitireceğiz hayırlısıyla. Sanayi işi sakat oluyor ya. Hadi boşalt bakayım nasıl çıkacak ya. Tortu çıkacak mı merak ediyorum. Ya bu biraz kafe geliyor. Ya iyi ya. Değil mi? Güzel ya. Kullanılabilir hala. Abi dışarıda bir tane şey var. Siyah bir arabamız var, ona dökebiliriz. Sakla onu. Da bunun yağ tabası yanlış yerde değil mi? Bunların dik olmuyor muydu? Direkt aşağıya doğru boşaltıyorduk abi. Benim arabada falan öyle. Yanlış yerde olabilir. Yanlış koymuş olabilirler, evet. Arkadaşlar yağımızı da böyle boşalttık. Şimdi yenisini koyacağız. Arabayı göndereceğiz. Bu işlemin sonunda sizi ne bekliyor biliyor musunuz? Sessiz, sakin çalışan, sanki yıllardır bu bakımı isteyen, bu temizliği isteyen bir motor. Gaz yemesi mükemmel olan bir motor ortaya çıkıyor bu işlemi yaptıktan sonra. Motor yağında Shell olarak kullandım arkadaşlar. Engine flash, yani motor temizleyicisini de Shell olarak kullandım. Termostatımı değiştirdim, fanı açtım. Yağımı da değiştirdim. Motorlarınıza bakarsanız motorlar size bakar. İnanın bana, bu arabalar normalde 250.000'de 300.000'de yağ eksiltecek araçlar değil. Bu yüzden daha çok yağ eksiltiyor bu motorlar. Çünkü bu motor tek bir arabada kullanılmıyor. Octavia'da var, Passat'ta var, eski kasa Passat'larımızda var. Yeni kasanın 2012'sinden Golf'ünde dahi bu motordan var. Ve gerçekten güzel. Aracımızda LPG yok. Fakat LPG olan araçlarımızda da gerçekten güzel uyum sağlıyor ve çalışıyor. Baktığınızda bugünün ekonomisine göre uygun bir motor, güzel bir motor ama kollarsak güzel bir motor arkadaşlar. Kollayamazsak, bakmazsak, yağını dandik kullanırsak veya temizliğini yapmazsak ister istemez bize masraf çıkartacak bir motor. Bu videoda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı, bildirim butonu açmayı, videomuzu da beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Bize ulaşmak için videonun açıklama kısmındaki linkten, telefon numarasından vesaire bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun, kendinize bakın. Abimiz Ankara'dan geliyordu buraya. Evet. Gelmeden önce ya yola çıkmadan en azından bir yağ bakımı yapayım da öyle gideyim Demiş. Evet, Samsun'a öyle gideyim. Hem çocukları ziyaret ederim vesaire demiş ama yağ bakımını yaptırmış, bu iş başına gelmiş. Yağ işi. Evet. Yağlanması. Evet. Aslında onunla bir alakası yok. Yani burada yapan ustayı kesinlikle yok, yargılayamazsın. kesinlikle öyle bir durum. Ama zan altında bırakıyor işte. Motorun iç kısmını bilinmediği için
Ustaları da kişileri de zan altında bırakıyor. Müşteri ama şu an müşteri ne diyor? Yağ bakımı yaptıktan sonra oldu. Evet. Bunu söylüyor. Evet. Ama o altındaki torkuyu çektiğini, Süzgeci bilmiyor. Filtreyi bilmiyor. Ne alemde olduğunu vesairesini bilmiyor yani. Motorun iç kısmını bilmiyor. Bunun en güzel örneği de sizlere göstermiş olduğum gibi şu kapağı açtığınızda geldiğinde böyle yağ atıyor muydu abi? Kupkuruydu buralar. Şu anda yağ atıyor. Ve dediğim gibi 3-4 bin kilometre sonra bu yağ tekrar değişecek. En güzel temizlik, en güzel motora yapacağınız iyilik yağ bakımını erken yaptırmak ve bakmak ya. Örnek veriyorum, mesela yola gittiniz, yağın çok ısındığını düşündünüz. Değiştirin abi yani. Bundan kaçınmayın. İnanın bana, motorun sesi soluğu her şey değişiyor. Kaderi değişiyor yani. Kaderi değişiyor harbiden. Yani performansı, çekişi, sesi, her şey değişiyor. Benim size nacizane bir fikrim de var. Yani ben kendim uyguladığım genelde. Kış aylarında abi daha çok bakımını kış aylarına getirmenizi tavsiye ederim. Örnek veriyorum, kışa girdiğinizde Aralık ayında, ne bileyim işte Kasım ayında doğru motor yağınızı değiştirirseniz bana sorarsanız daha iyi olur. Kışta çünkü vizkozite önemli. Eski motor yağıyla kışa girmek motoru bir nebze de olsa, soğuk motor çalıştırdığınızda bir nebze de olsa metalin aşınmasını etkiliyor. Bana sorarsanız bu benim düşüncem. Tabii bilimsel olarak konuşmuyorum. Ben bu şekilde gördüğüm için, uyguladığım için sizlere de öneriyorum. Bilginiz olsun. Bu. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize bakın arkadaşlar. Bence güzel bir video oldu. En azından birkaç kişiye de kılavuz olmuş olduk. Hoşçakalın.